Boş bir kağıt ve rengarenk boya kalemlerini önüne aldı. Ne çizeceğini biliyordu. Evlerinin pofuduk, tembel ve o kadar da sevimli kedisi Pamuk'un resmini yapacaktı. İş hayatımızda profesyonel seslendirme yaptırmak pek çok zaman ihtiyaç duyduğumuz bir şey ve şu an bunun için geliştirilmiş pek çok yapay zeka aracı bulunuyor. Bunlardan bazıları Eleven Labs, Minimax gibi araçlar var. Profesyonel olarak bu işi yapıyorlar. Şu an Google Gemini ile de bu işi yapabiliyorsunuz. Ben ücretsiz denemeler yaptım ve oldukça başarılı sonuçlar aldım. Herhangi bir ücretli hesap almanıza gerek kalmadan istediğiniz gibi denemeler yapabilirsiniz. Şu anda herhangi bir ücret istemiyor. Pro sürümü veya ücretsiz sürüm kullanmanız bir şey fark etmiyor. Ben bu videoda bir hikaye oluşturacağım. Bunu Google Gemini ile yapacağım. Hikaye oluşturduktan sonra bu hikayeyi yine Google Gemini'de seslendirme yaptıracağım. Seslendirme yaptırmak için yine hikayeyi tabii ki elden geçirmek gerekiyor. Bir prompt haline getirmek gerekiyor. Sırasıyla önce bir hikaye oluşturalım. Daha sonra bunu yine bir prompt haline getirip Google Gemini ile seslendirme yapalım istiyorum. Bunu yapmak için bir prompt hazırladım. Hazırladığım prompt şöyle: sesli bir hikaye oluşturacağım. Bana uzun bir çocuk hikayesi yazar mısın? Hikayenin konusu şöyle: Ada ve meraklı veri paketi Pico. Ada sabah uyanır ve masasına oturarak bir resim çizer. Bu bir kedi resmidir. Çizdiği resmi telefonun kamerasıyla çekerek babaannesine mesaj ile gönderir. Gönder tuşuna bastığında Pico isimli bir veri paketi oluşur ve Pico babaanneye ulaşana kadar yolda başından geçenler hikayenin ana konusudur dedim. Bu şekilde bunu göndereceğim ve bana bir hikaye oluşturmasını isteyeceğim. Bu bir hikaye olmak zorunda değil. İstediğiniz herhangi bir şeyi de yine Google Gemini'den destek alarak seslendirme yaptırabilirsiniz. Şimdi bu prompt'u gönderiyorum ve bana bir hikaye oluşturmasını istiyorum. Evet, hikayemiz oluşturuldu. Şimdi dilerseniz bu hikayeyi olduğu gibi alıp seslendirme yaptırabilirsiniz. Ama ben bunu yapmayacağım. Yine bu hikayeyi de bir prompt haline getirmesini isteyeceğim. Seslendirme yapmak için farklı bir prompt gerekiyor. Bu şekilde kullandığın zaman yapay zeka kafasına göre seslendirme yapabiliyor. Bunu istemediğimiz için yine Google Gemini'ye bunu daha güzel bir prompt haline getirmesini isteyeceğim. Evet, bu şekilde bir prompt hazırladım. Bu hikayeyi Google AI Studio'da bulunan metinden sese kısmını kullanarak seslendirme yaptıracağım. Hikaye bu iş için uygun hale getirir misin? Tonlamalar, vurgular ve hikayenin anlatımı çok önemli. Müzik olmayacak. Ayrıca karakter seslerine abartılı şekilde inceltme veya kalınlaştırma yapılmasını istemiyorum dedim. Ve sonrasına oluşturulan hikayeyi ekledim. Bu şekilde Google Gemini'ye gönderiyorum ve bana bir prompt hazırlamasını istiyorum. Şimdi seslendirme yapılacak prompt'ımız hazırlandı. Bunu Google AI Studio'yu kullanarak metinden sese bölümünden seslendirme yaptıracağız. İlk olarak genel direktifler bölümünü alacağız bunun için. Burayı kopyalıyorum. Ve aistudio.google.com adresini açıyorum. Burada ilk açtığınızda chat bölümü gelecektir. Buradan Generate Media bölümüne giriyoruz. Gemini Speech diye bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz ve burayı ilk açtığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan Single Speaker Audio bölümüne geçiyoruz ve üst taraftan hangi modeli kullanmak istiyorsak bu modeli seçiyoruz. İlk olarak Gemini 2.5 Flash sürümü seçili geliyor. Dilerseniz Pro sürümüne geçebilirsiniz. Ben Pro'yu seçeceğim. Size de tavsiyem Pro sürümünü kullanmanız. Model Settings bölümünde Temperature diye bir ayar var. Bu ayarı isterseniz arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Arttırırsanız yapay zeka kendi hayal gücünü kullanarak bu hikayenin içine bir şeyler katacaktır. Ben olduğu gibi bırakacağım. Voice bölümünden istediğiniz bir ses seçiyorsunuz. Sesi seçebilmek için başındaki ikona basıp dinleyebilirsiniz. Ses İngilizce olarak geliyor ama seslendirme yapılacak metin Türkçe olduğu için metni Türkçe seslendirecektir. Ready to build something awesome today? What kind of masterpiece are we aiming for? What's a skill you'd like to develop? Ben buradan Orus karakterini seçeceğim ve bu şekilde stil bölümüne genel direktiflerimi yapıştıracağım. Daha sonra tekrar Gemini'ye gelip bu sefer seslendirmek istediğim metni kopyalayacağım. Bunu da Start bölümüne yapıştırıyoruz. Şunu belirtmemde fayda var. Bazen seslendirmek istediğiniz metni stil bölümünü okuyarak başlıyor veya ton bölümünü okuyabiliyor veya vurgu bölümünü okuyabiliyor. Bunları tekrar farklı promptlarla deneyerek aşabilirsiniz. Bazen hatalar yapabiliyor. Henüz çok gelişmiş değil ama muhtemelen yakın zamanda bunları da aşacaklardır. Bu şekilde hazırladıktan sonra Run butonuna basıp gönderiyoruz ve işlemin bitmesini bekliyoruz.
Evet arkadaşlar, seslendirme tamamlandı. Fazla zamanımı almasın diye metni biraz kısalttım. Bunu seslendirttim. Siz eğer ki çok uzun bir metin veriyorsanız bir süre beklemeniz gerekiyor. Size göstermek için çektiğim için bu videoyu ben kısaltmayı uygun gördüm. Şimdi birlikte dinleyelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Güneşin ilk ışıkları adanın odasındaki pencereden süzülüp duvardaki bulut resimlerini altın rengine boyarken küçük kız mışıl mışıl uyuyordu. Gözlerini araladığında odasının ne kadar aydınlık ve neşeli olduğunu fark etti. En sevdiği arkadaşı, oyuncak ayısı Pofuduk, yatağının başucunda ona gülümsüyordu. Ada, yataktan fırladığı gibi çalışma masasına koştu. Bugün aklında harika bir fikir vardı. Çok sevdiği babaannesine bir sürpriz yapacaktı. Boş bir kağıt ve rengarenk boya kalemlerini önüne aldı. Ne çizeceğini biliyordu. Evlerinin Pofuduk, tembel ve o kadar da sevimli kedisi Pamuk'un resmini yapacaktı. Önce Pamuk'un yuvarlak kafasını, sonra üçgen kulaklarını, yeşil gözlerini, minicik pembe burnunu ve bıyıklarını ekledi. Gövdesini de kocaman ve pofuduk çizdi. Tıpkı gerçekteki gibi. Resim bittiğinde o kadar beğenmişti ki altına kocaman harflerle "Canım babaanneme" yazdı ve yanına bir sürü kalp kondurdu. "İşte şimdi tamam" diye mırıldandı kendi kendine. Arkadaşlar, bence oldukça profesyonel ve güzel bir seslendirme ortaya çıktı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama burada mesela çizdi kelimesini ve bir kelimesini okumadı. Yani aslında hikayeye en uygun şekilde okuyor. Kendisi düzeltmeler yapıyor. Arada hatalar yaptığı oluyor. Eğer ki çok fazla hata alıyorsanız, mesela seslendirme yapacaksınız, metniniz uzunsa bunu parçalara ayırıp bu şekilde seslendirme yaptırabilirsiniz. O zaman daha profesyonel bir iş çıkacaktır ortaya. Son olarak multi-speaker audio bölümünü de biraz anlatmak istiyorum. Bu bölümde Speaker 1 ve Speaker 2 şeklinde diyaloglar ekleyebiliyoruz. Karşılıklı konuşma yapılıyor. İki farklı ses seçebiliyoruz. Speaker kısmında birinci speaker istediğiniz herhangi bir ismi verebiliyorsunuz buraya. Ve hemen alt tarafında voice kısmında istediğiniz bir sesi seçiyorsunuz. Aynı sesi de kullanabilirsiniz. İki tane ses seçtikten sonra bu tarafta dilerseniz add diyalog diyerek diyalog sayısını arttırabiliyorsunuz. Her bir diyaloğun altına istediğiniz bir metni girerek bunu seslendirme yaptırabilirsiniz. Dilerseniz diğer taraftan string bölümünden sadece speaker 1'i de peş peşe ekleyebilirsiniz. Bu tarafa yansıtıyor otomatik olarak. Şu anda maalesef kendi sesinizi kullanamıyorsunuz. Belki ileride o da gelir, bilmiyorum. En başta da belirttiğim gibi ücretsiz bir hesaptan deneme yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Denemeler yaparak istediğiniz güzel profesyonel seslere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için herhangi bir ücret ödemenize de gerek yok. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yapay zekayı hangi alanlarda kullanıyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz ben de bu alanlara özel videolar çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.